Herkese merhaba. Bugün gerçekten önemli bir konuya dalıyoruz. Çevre Koruma Ajansı'nın verileriyle evimiz dediğimiz o en güvenli kalemizin içindeki görünmez düşmanları, yani hava kirleticilerine ve bu savaşta hava temizleyicilerin rolünü bir bir ortaya çıkaracağız. Hazırsanız hadi başlayalım. İlk olarak kendimize dürüstçe şu soruyu soralım. Şu an soluduğunuz havanın, evinizdeki havanın gerçekten temiz olduğunu düşünüyor musunuz? Çünkü inanın bana bu soru bugünkü yolculuğumuzun tam da merkezinde yer alıyor. Çünkü olay şu, evimizdeki hava aslında iki ana gruba ayırabileceğimiz bir sürü görünmez suçluyla dolu. Bunlar partiküller ve gazlar. Şimdi gelin bu görünmez tehditleri bir dedektif gibi adım adım inceleyelim. Ve soruşturmamızın ilk şüphelisiyle tanışın. Partikül maddeler ya da bilimsel adıyla PM. Kulağa biraz teknik geliyor olabilir, hiç merak etmeyin. Aslında bunlar her gün iç içe yaşadığımız şeyler. Bakın, bu tablo aslında her şeye özetliyor. Partikül maddeler 3'e ayrılıyor. En irileri PM10, daha küçük ve tehlikeli olanları PM2,5 ve en küçük, en sinsi olanları ise PM1. Bu rakamlar onların mikrometre cinsinden boyutunu gösteriyor ve birazdan bu boyut meselesinin neden bu kadar hayati olduğunu çok daha iyi anlayacağız. Peki bu minik parçacıklar nereden çıkıyor? İşte şüpheli listemiz ve ne kadar tanıdık değil mi? Bahar aylarındaki polenler, sevimli dostlarımızın kepeği, o bildiğimiz toz, bakteriler, virüsler, hatta yaktığınız o güzel kokulu mumdan veya ocakta pişen yemekten çıkan duman bile bu ekibin bir parçası. Şimdi geldik işin en can alıcı noktasına. Tamam, boyutlarını öğrendik de bu boyutlar neden bu kadar önemli? Çünkü kural çok ama çok basit. Bir parçacık ne kadar küçükse vücudumuz için o kadar tehlikelidir. İşte bu şema durumu harika bir şekilde gözler önüne seriyor. Düşünün, PM10 gibi büyük parçacıkları vücudumuzun doğal savunma sistemi, yani burnumuz ve boğazımız bir şekilde yakalıyor. Ama iş PM2,5'e gelince bu ilk barikatı aşıp solunum yollarımıza kadar inebiliyor. En tehlikelisi, yani PM1 ise o kadar küçük ki akciğerlerimizin en derinine, kan dolaşımına karıştığı o en hassas noktalara, alveollere kadar sızabiliyor. Tehlike çanları işte tam da burada çalıyor. Ama durun, bitmedi. Soruşturmamızda bir şüpheli grup daha var. Ve bunlar çok daha sinsi. Çünkü bunlar katı parçacıklar değil. Karşınızda gaz halindeki kirleticiler. Tamamen görünmezler. Bu gazları da kendi içinde ikiye ayırabiliriz. Bir yanda uçucu organik bileşikler, yani UOB'ler var. Hani o yeni mobilya kokusu, taze boya kokusu veya kullandığımız o güçlü temizlik ürünlerinin kokusu var ya, işte onlar bu gruba giriyor. Uçucu denmesinin sebebi de bu. Oda sıcaklığında bile buharlaşıp soluduğumuz havaya karışıyorlar. Diğer yanda ise gazlı ocaklar veya sigara dumanı gibi kaynaklardan gelen inorganik gazlar var. Tamam. Tüm şüphelileri belirledik. Peki şimdi ne olacak? İşte bu noktada sahneye potansiyel bir kahraman çıkıyor, taşınabilir hava temizleyiciler. Gelin şimdi de bu cihazların neyi yapıp neyi yapamadığına bakalım. İşte en kritik sorunun cevabı. Hava temizleyiciler, özellikle toz, polen, duman ve evcil hayvan kepeği gibi partikül maddeleri yakalamada gerçekten çok başarılı. Hatta bazı iyi modellerin belirli gazları azaltma gibi süper güçleri bile var. Bu kulağa harika geliyor değil mi? Ama acaba bu kahramanımız tek başına bütün savaşı kazanabilir mi? Yoksa hikayenin bilmemiz gereken başka bir yönü mü var? Cevap çok net. Hayır. Tek başına yeterli değil. Belki de bugünkü sohbetimizin en önemli çıkarımı bu. Temiz hava bir takım oyunu. Hava temizleyici bu takımın yıldız oyuncusu olabilir ama pencereleri açıp evi havalandırmadan, kirletici kaynakları azaltmadan, yani takımın geri kalanı olmadan maçı kazanamaz. Ve işte bu cümle her şeyi özetliyor. Hiçbir hava temizleme cihazı iç mekandaki tüm kirleticileri ortadan kaldıramaz. Yani bu cihazlar sihirli değnekler değil, evinizdeki genel hava kalitesi stratejisinin çok güçlü bir parçası. Peki tüm bu öğrendiklerimizden sonra top şimdi sizde. Sizi bu soruyla baş başa bırakmak istiyorum. Evinizdeki bu görünmez tehditlere karşı hava kalitenizi iyileştirmek için bugün atacağınız o ilk somut adım ne olacak?